Herkese merhaba. Bugün sizlerle Pinterest'in çok sevilen 27 motiften oluşan bu çantasını birlikte yapacağız. Toplamda 27 motifimiz var. Taban da dahil her yerinde motif kullandım. Siyah şeritlerle dikerek birleştirme yaptım. Yine saman sarısı rengi kullandım. Çantamın içi böyle astarlıdır. Daha sonra ben buraya bir çıt çıt dikmeyi düşünüyorum. Çantama elde tutmak için şöyle suni bir el tutma derisi yaptım, sapı yaptım. Yine kağıt iple diktim. Kullanımı açısından güzel olacağını düşündüğüm için şöyle hem çapraz hem uzun takabileceğimiz yine bir çanta askısı. Şöyle yanlardan yine kağıt iple diktim. Hemen çantamızın yapımına başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar, kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerle ve yorumlarla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beni Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Instagram hesabımın adı Nescraft. Oradan yaptığınız tüm çantaları beni etiketleyerek paylaşırsanız ben de sizlere destek olmak adına hikayeme ekleyebilirim. Hemen çantamızın yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi hemen birlikte çantamızın yapımına geçelim. Çantamın yapımı için kağıt ip kullandım. Saman sarısı ve siyah birlikte kullandım. Çantam iki renk motiften oluşmaktadır. Yapımı oldukça basit. Toplamda 27 tane motif yapıyoruz. Motiflerimizi ters taraftan buharla ütülüyoruz. Hemen ilk motifimizin yapımına geçiyoruz. Hemen sihirli halkamızı yaparak başlıyoruz. Sihirli halkamızı bir tane zincirle sıkıştırdık. Hemen 3 tane zincir çekiyoruz. Bu arada 3,5 numara tığ kullanıyorum. İpiniz ince ise 3, kalınsa 3,5. İpimizin kalınlığına göre tığ numaramızı değiştirebiliriz. 1, 2, 3. Sabitledikten sonra 3 tane zincir çektim. İpimi üstüne attım. Hemen ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 8 tane ikili trabzana ihtiyacım var. 8 tane ikili trabzanla dolduruyorum. Aralarda lütfen bir tane zincir çekmeyi unutmayalım. Bir zincir çekiyoruz, ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir, ikili trabzan. Toplamda 8 tane ikili trabzan yapıp geliyorum. 8 tane ikili trabzanımı yaptım. Aralarda birer tane zincir çektim. Şimdi 8. yaptıktan sonra sihirli halkamı dikkatli bir şekilde kapatıyorum. 3 tane zincir çekmiştik. Bir tane en sonuncu zinciri aradaki bir zincir olarak sayıp ikinci zincirin içine girdim. İlmeğimi kaydırdım. Bakın. Hemen bu bir zincirlik boşluğumuz. Oraya da giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Böylece ilmek kaydırarak orta sıraya başladım. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. İpimi üstüne attım. Alttan 1, 2, 3. zincirin tekli lobuna battım. İpim düğüm olmuş. Hemen bunu çözdüm. Tekrar edelim. İpimi üstüne attım. Alttan 1, 2, 3. zincirin bir tane lobuna girdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Fıstık modeli yapacağız. Burada ipimi tekrar üstüne attım. Yine aynı boşluğa battım. Zincirimle beraber 3 tane fıstık oldu. Tığımın üstünde 3 tane ilmeğim var. Üçünü birden çıkardım. İpimi tekrar üstüne attım. Hemen burada ikili trabzanımın tepesine batıyorum. İpimi üstüne attım. Trabzanımın tepesine battım. Buraya bir tane ikili trabzan yaptım.
Hemen 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. İpimi üstüne attım. Bakın. Buradaki boşluğa yine 3 tane fıstık yapıyoruz. Zincirimizle birlikte 2 oldu ve 3 oldu. İpimi üstüne attım. Bakın. Birbirine tekrar eden işlemler. İpimi üstüne attım. Bir sonraki trabzanımın tepesine geldim. Battım. Çıktım. İkili trabzan yaptım. 3 tane zincirimi çektim. Bakın. Zincirimin dip noktasına şuraya üçlü fıstık yapacağım. 1, 2, zincirimle beraber 3. Tığımın üstünde 3 tane olduğu için kapattım. Yine ipimi üstüne attım. Bir sonraki trabzanımın tepesine geldim. Yine ikili fıstığımı yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. İpimi üstüne attım. Yine bu noktaya üçlü fıstık yapıyoruz. 1, 2. Bakın çıkarmadım. Tığımın üstünde 3 tane ilmeğim var. Üçünü birden çıkarıyorum. İpimi üstüne attım. Bir sonraki trabzanın tepe noktasına battım. Ve çıkardım. 2 seferde. Yine aynı şekilde 3 zincir çekip üçlü fıstık yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyor. Toplamda 8 tane üçlü fıstığımız olacak. Evet, sıramın sonuna geldim. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8'incimi de yaptım. Artık trabzanımın tepesi kalmadı. İlk burada başlangıcım vardı. Şimdi kapatmayı gösteriyorum hemen sizlere. Üçlü fıstığımı yaptım. Hemen burada 6 zincirle yukarıya çıkıp buraya fıstık yapmıştık. Hemen bu yaptığımız fıstığın şu boşluğuna şuraya batıyorum. İlmeğimi kaydırarak birleştiriyorum. Bu şekilde. Şimdi hemen yine 3 zincirle yukarıya çıkıyorum. İpimi üstüne atıyorum. Buraya 1, aynı noktaya 2. Yine üçlü fıstık yapacağım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Üçünü birden çıkardım. Bakın. Arada 1, 2, 3 zincir çektim. Motifimizin şu çiçeklerini yapıyoruz şu anda. İpimi üstüne attım. Yine aynı noktaya bir tane daha üçlü fıstık yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi şöyle tığımda 4 tane var. İlk başta zincir olduğu için 3 taneydi. Üçünü tek seferde çıkardım. Yine 3 tane zincirimi çektim. Toplamda aynı noktaya aralarda 3 zincir olacak şekilde 3 tane üçlü fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Bir battım, çıkarmadım. Tığımda ilmeğim. 2 battım. İpimi üstüne atıp tekrar üçüncüyü de battım. Üçlü fıstığımı tamamladım. Bakın. 3 tane aynı noktaya 3 tane üçlü fıstık yaptık. Aralarda 3 tane de zincirimizi çektik. Şimdi tekrar 1, 2, 3. 3 zincirimi çektim. İpimi üstüne attım. Hemen bir sonraki üçlü fıstığın orta boşluğuna bakın. Bir sağda bir solda olacak şekilde şu ortaya ipimi üstüne attım. Bir tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincirimi çektim tekrar. Yine bir sonrakine 3 tane üçlü fıstık yapacağım. Birbirini tekrar edecek. 3 tane üçlü fıstık, bir tane ikili trabzan, 3 tane üçlü fıstık ve hepsinin arasında 3 tane zincir olacak. İpimi üstüne attım. Bir sonrakine tekrar üçlü fıstığımı yapıyorum. Bir, iki, üç. İkinci üçlü fıstığımı yaptım. Arada tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. 2, 3. Yine aynı noktaya bakın.
batıyorum. Üçüncü fıstığımı yapmak için. Bakın. Bu şekilde tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. İpimi üstüne atıyorum. Ne yapıyorduk? İkili trabzan yapıyorduk. Hemen ikisinin ortasındaki boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde yine 3 tane zincirimi çekerek devam edeceğim. 3 tane üçlü fıstık, aralarında 3 tane zincir olacak. Bir sonrakine bir tane ikili trabzan. Yine 3 tane üçlü fıstık. Yani bu üçlü fıstıklar, 3 tane üçlü fıstıklar bizim köşe noktalarımız olacak. Toplamda 4 tane üçlü fıstık grubumuz olacak. Sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sıramın sonuna geldim. Bir tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Hemen ipimi üstüne attım. Ne yapıyorum burada? İpimi üstüne atmıyorum. Hemen burada 3 zincirlik noktam var benim. Bu 3 zincirlik noktama yine ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bakın. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. İpimi üstüne attım. Köşe noktamdayım. 3 zincirlik noktaya hemen 4 tane ikili trabzan yapacağım. Zincirimle birlikte 4 tane ikili trabzan oldu. Hemen ne yapıyorum? Arada 1, 2 tane zincir çektim. İpimi üstüne attım. Bakın. Bir sonraki 3 zincirlik noktam burası. Buraya da aynı şekilde 4 tane ikili trabzan yapacağım. 2, 3 ve 4. Köşe noktalarım aynı. Arada 2 tane zincir çektim sadece. İpimi üstüne attım. Bir sonraki 3 zincirlik noktama geldim. Buraya toplamda 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu sırada sadece 3 zincirlik noktalara işlem yapıyoruz. Köşeler dışında arada zincir yok. İpimi üstüne attım. Bakın 3 tane, pardon 4 tane olmuş. Dalmışım. 3 tane ikili trabzan yaptım. İpimi üstüne attım. Burada ikili trabzanım var bir tane. Onun tepe noktasına bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bakın. İpimi üstüne attım. Yine bir sonraki 3 zincirlik noktaya geldim. Yine ortalar olduğu için aynı şekilde 3 tane ikili trabzan yapmaya devam ediyoruz. İpimi üstüne attım ve köşe noktama geldim. Köşe noktalarında 3 zincirlik boşluğa 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve 4. Burada arada 2 tane zincirimiz var bizim. İpimi üstüne attım. Yine bir sonraki 3 zincirlik noktama geldim. Buraya da aynı şekilde 4 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Köşe noktalarımız aynı. Anlaşılmayacak bir durum yok. Birbirini tekrar ediyor sürekli. Hemen size kısaca bir anlatıp sıra sonuna kadar yapıp geleceğim. Köşe noktalarımızda 3 zincirlik noktalara, boşluklara 4 tane ikili trabzan yapıp 2 zincir çekiyoruz. Bir sonrakine 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir sonrakine 3 tane ikili trabzan, trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan ve bir sonrakine tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine köşe noktasına gelip aynı işlemi burada da yapıyoruz. 4 tane ikili trabzan, 2 zincir, 4 tane ikili trabzan.
Devam ediyoruz. 3 tane ikili trabzan, bir tane ikili trabzan, 3 tane ikili trabzan. Aynı şekilde sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Sıramın sonuna geldim. 3 zincirlik noktama 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi ipimi burada kopartıyorum. Hemen ipimi çıkartıyorum. Yine burada birleştirmemi artık herkes öğrenmiştir diye düşünüyorum. Burada birleştirmemizi yapacağız. Bakın, zincirin tepesine değil, ilk yaptığımız trabzanın tepe noktasına girdim. Hemen başlangıç noktam, buradan geçirmiştim. Buradan arkaya geçtim. Bakın, yeni bir ilmek oluştu burada. Buradan da ipimi bir iki taneden daha geçirerek sıkıştıracağım. İlmeğim öbürleriyle aynı olsun diye dönüp bakıyorum. Evet. Bu şekilde ipimi sıkıştırdım. Bu ipi en son siyahla beraber yürüteceğim. Sökülme, kopma vesaire önlem almak için. Hemen videoyu durdurmadan siyah sıramıza geçiyoruz. Bir zincirle ipimi sabitliyorum. Bakın. Herhangi bir noktadan başlayabiliriz. Ben şöyle bu noktadan başlamak istiyorum. İstediğiniz noktadan başlayabilirsiniz. İlk karşıma gelen ilmeğe girdim. İlk sık iğnemi yaptım. Bakın, her sık trabzan tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz. Son sıramız sadece sık iğneden oluşuyor. Köşe noktalarını da göstereceğim sizlere. Yani dediğim gibi çok çabuk biten bir motif. Çok keyifle yaptığım bir motif. Şimdi sıramın sonuna geldim. Son trabzanımın da tepesine battım. 2 zincirlik noktama 1 2 tane zincirimi, 2 tane sık iğnemi yaptım. Aynı noktaya hemen 2 tane zincirimi çektim. Yine aynı noktaya, aynı köşe noktasına 2 tane daha sık iğne yapıyorum. Buraya atlamayın. Köşemizde 2 tane sık iğne, 2 zincir, 2 tane sık iğne aynı noktaya. Tüm köşelerde aynı şekilde. Hemen ilk trabzanımın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Bunu atlamayın. Altta kalıyor bazen. Sırasıyla tüm boşluklara, yani trabzanların tepe noktalarına sırasıyla sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Bakın, bu ipimi hemen birlikte yürüteceğim. Bu şekilde bu ipimi de saklayıp kesmiş oluyorum. Sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar farklı hiçbir işlem yapmadan sık iğnelerimizi yapıyoruz. Köşe noktalarımıza atlamadan 2 sık iğne, 2 zincir ve tekrar 2 sık iğne şeklinde yapmaya devam ediyoruz. Benim siyah ipim bir tık kalın çıktı. Ama hiç sorun değil. Ah, nazara geldik. Bu şey kısmı, birleştirme yaptığım kısım olduğu için bir tık daha ufak olmuş. Örmekte zorlandım. Nazara geldik. Olsun, olur böyle. Ufak tefek sorunlar. Bakın. Hemen şu köşe noktasını tekrar sizlere göstereceğim. Daha sonra sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. 2 tane sık iğnemi yaptım köşe noktama. 2 tane zincirimi çektim. Yine aynı noktaya 2 tane daha sık iğne yaparak köşemi oluşturuyorum.
Şöyle. Hemen ilk trabzanımın tepesine de bir sık iğne devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Hemen kısa bir tüyo daha vereyim arkadaşlar. Bura bizim başlangıç noktamız. Siyah ipimi de bu şekilde, bakın, bir saniye, şu ikinciyi tamamlayıp sizlere de göstereceğim. Siyah ipimi bu şekilde yine sık iğnelerimle birlikte yürütüyorum ki kolaylıkla iğne ile geçirmeden direkt kesebileyim. Bakın, sizler de bu şekilde siyah ipinizi sıra sonuna gelirken böyle sık iğnenizle yapabilirsiniz. Hazır gelmişken videonun sonuna kadar hep birlikte yapalım. Tüm sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bakın, sonuncuya geldim. Batılmamış sonuncum bu. Hemen buna da battım. İpimi burada artık her tarafa battım. Bütün köşelere sık iğne yaptım. İpimi burada hemen koparıyorum. Makasımı yanıma almadığım için şöyle çıkardım. Bakın. Ütülerseniz daha güzel duracaktır. Şöyle tersten buharla ütüleyin lütfen. Şimdi burada yine aynı şekilde hepinizin de alışkın olduğu artık benim birleştirme tekniğini kullanalım. Şöyle. Şimdi ne yapıyoruz burada? Hemen siyah olduğu için net görebilmeniz adına ilk yaptığım sık iğneyi, bakın, bu benim ilk yaptığım sık iğne. Umarım görünüyordur. Bu benim ilk yaptığım sık iğne. Bu ilk yaptığım sık iğneyi atlayıp ikinci sık iğneme batıyorum. Çünkü biz burada yeni bir ilmek oluşturacağımız için fazladan ilmek oluşsun istemiyorum. Bakın, onun üstünden tekrar bu şekilde götürerek şöyle şuradan da arkaya alıyorum. Zaten sarıyla yaptığım için anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bakın, yeni bir ilmek oluştu ve süper bir bitiş oldu. Bu ipimi de şöyle bir iki sıra iğne yardımıyla yürüterek keseceğim. Şöyle. Artık asla sökülmez. Şu ipimi bir iki tane iğne yardımıyla şöyle, onu da size göstereyim. Hani sağlamlaştırmak adına yürütebilirsiniz. Direkt de kesebilirsiniz ama artık beni bilen biliyor, garanticiyim. Yani benden alınan çantalar herhalde hiç sökülmez diye düşünüyorum. Ve hiç ip gözükmez. İplerimi öyle bir saklıyorum ki. Şöyle bir iki tane iğne yardımıyla giderseniz hem şöyle çekmeniz daha kolay olacaktır, hem de daha garanti bir bitiş olacaktır. Şöyle bakın, artık hepsini kolaylıkla kesebiliriz. Makasım yanımda olmadığı için şu an kesmiyorum. Bakın, benim hiç gözükmez, tertemiz biter. Bunları ütüledim. Hemen nasıl birleştirdiğime gelelim bir sonraki videoda. Evet hanımlar, şimdi 27 tane motifimi şöyle bitirdim, tersten ütüledim. Şimdi çantamızın dikiş aşamasına geçiyoruz. Şöyle uzunca bir ip kesiyorum ben. Yaklaşık bir 60 santim kadar ip kestim ben. İlk dikişten sonra ne kadar artık gider siz kestirirsiniz, ona göre eksik olmasın diye bir 60 santim kadar ip kesip iğneme geçirdim. Şimdi çantamı ters yüzünden dikmeye başlayacağım. Bura ön yüzü, bura arka yüzü çantamın. Şimdi çantamın arka yüzünden dikmeye başlayacağım. Öncelikle bu ipimi herhangi bir yere, yani köşeye yakın herhangi bir yere sabitleyeceğim. Şöyle
dikiş yapacağım için sabitlemem gerekiyor. Dikişimin sökülmemesi için biraz sıkı ördüğüm için ben iğneyi geçirmekte zorlanıyorum ve iğnem de birazcık zor bir iğne. Şöyle siz istediğiniz gibi geçirebilirsiniz. Köşeye kadar gidiyorum. Şurada daha sonra yine sabitleyeceğim kadar çok kısa bırakıyorum. Tam köşeye gidecek şekilde. Size bir fikir daha verebilirim. Bu benim ilk çalışmam olduğu için sonradan birazcık aklıma geldi. Mesela bu siyah yaptığımız zaman bu ipimizi dikiş payı bırakacak kadar uzun bırakabiliriz. Sonra dikimi aşamasında kullanmak adına. Şimdi ne yapıyorum? Burası benim çantamın arka yüzü. Motifimin. Bu da arka yüzünü getiriyorum. Motiflerimin ön yüzleri birbirine bakacak. Şöyle ikisinin de arka yüzü bu şekilde olacak. Hemen çantamı nasıl diktiğimi gösteriyorum sizlere. Şimdi ipimi buraya getirdim, tam köşe noktama. Bakın burada 2 zincirlik boşluğum var benim. İğnemi o boşluktan geçirdim. Hemen karşıdaki boşluktan da geçirdim. Tersten dikmeye devam ediyoruz bu arada. Sakın düzden dikmeyin. Ya düzden de dikebilirsiniz tabii ki ama bence model kendini terste dikince daha güzel gösteriyor. Hemen şöyle bir ilk dikişimi attım. Yine ipim böyle gelecek. Yine aynı yerden 2 veya 3 defa geçiyorum. Köşe noktalar. Şöyle dikişimiz çok gevşek olmasın, çok sıkı da olmasın. Orta bir ayarda aynı noktaya 3 defa, köşe noktamızda aynı noktaya 3 defa diktim. Şöyle 2 zincirlik noktamı. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi ilmeklerimiz eşit. Eşit bir şekilde tüm ilmeklerden tek tek dikerek gidiyoruz. Nasıl gidiyoruz? Şimdi 2 zincirlik noktam, ondan sonraki ilk ilmeğim bakın. Siyah olduğu için anlaşılmayabilir. Bu yüzden anlatarak gidiyorum. 2 zincirlik noktam, 3 kere aynı yere batarak diktim. İlk sık iğnemin 2 tane tepesine girdim. Karşıdan da ilk sık iğnemin 2 tane. Zaten karşılıklı geldiği için kafanızı karıştıracak herhangi bir durum yok bakın. Karşıdaki ilk sık iğnemin tepesinden girdim. İkisine birden. Dikmeye, aynı yöntemle dikmeye devam ediyorum. Dikişim sürekli arkaya gidip öne geleceğim. Arkaya gidip öne geleceğim. Hemen bir sonraki sık iğne, ikisini birden aldım ve karşıdaki bir sonraki sık iğne, ikisinden birden aldım. Dikmeye devam ediyorum. Dediğim gibi dikişiniz ne çok sıkı olsun ne de çok gevşek, sırıtan bir dikiş olsun. Orta ayarda güzel bir dikiş yapabilirsiniz. Çok sıkı olursa bu sefer motifi açarken ön yüzden zorlanabiliriz. Ütülerken bir tık daha rahatlar evet, ama yine de dediğim gibi elinizi çok sıkmamaya çalışın. Çok da gevşek ipi bırakmamaya çalışın. Orta ayarda güzel bir dikiş olsun. İsterseniz tığla da birleştirebilirsiniz. Önden, arkadan fark etmiyor. Ama bence iğne dikişi bu çantaya çok yakışıyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar, yani bu 2 zincirlik noktama kadar dikip geliyorum. Birleştirmeleri göstereceğim. Evet, şimdi tam köşe noktama kadar aynı şekilde dikişimi yaptım bakın. Önüne çevirdiğimizde şöyle güzel bir görünüş oluyor. Çok sıkı yapsam bu gerilecek. Çok gevşek yapsam ipler gözükecek. O yüzden tam gösterdiğim gibi hafif bir ayarda yapabilirsiniz. Şimdi köşe noktama geldim. Hemen burada ne yapıyorum? Yine aynı şekilde iki tane zincir çektiğim noktama 2 kere dikiş yapıyorum. Aynı noktaya 2 kere dikiş yaptım. Hemen 2 tane daha motifimi ters yüzünü bana bakacak şekilde
Yine bunun ters yüzü dışarıya bakacak şekilde. Burası da ters, burası da ters. Ön yüzler içeride kalacak şekilde. Hemen buraya geldim. Bakın bu motifi böyle birleştireceğiz. Ne yapıyorum? İpim arkada. Yine bunun 2 zincirlik noktasına. Bakın göstermem nasıl kolay olacak bilmiyorum ama ipim arkada, gelip bunun önden 2 zincirlik boşluğuna girdim. İkisinin birden şöyle diktim. Burayı olabildiğince dikiş hatası gözükmeyecek şekilde yaparsanız güzel olacaktır. Bir kere girdim. İkinciyi de giriyorum. Şöyle bakın. Şöyle. Çok da sıkmadım. Çok da gevşek de bırakmadım. 2 veya 3 olabilir. Yani istediğiniz gibi yapabilirsiniz burayı. 2 kere girdim. Oradan girdikten sonra tekrar bir tane buraya çapraz attım. Bakın ikisini birbirine daha düzgün bağlamak adına. İpim arkada, yine buraya bir tane daha atıyorum. Dikişimi ki birbirine sağlam bir şekilde çapraz bağlansın. Zaten diğer dikiş kısmında tekrar gideceğimiz için yeterince sağlam olacaktır. Hemen devam ediyorum. İlk trabzan sık iğne tepemi buluyorum. Buldum. Karşıdakini de buldum. Girdim. Dikmeye devam ediyorum aynı şekilde. Anlaşılmayan bir durum yoktur diye ümit ediyorum. İlmek sayılarımız aynı olduğu için atlamadan güzelce bir dikiş yapabilirsiniz. Şöyle sık iğnemin tepesine ikisini birden aldım. Bunu da aldım. Hep bir dikiş yapıyoruz. Sadece bu noktalara 2 veya 3 yapabilirsiniz. Birleştirme noktalarına. Hemen bir sonraki sık iğne tepeme girdim. Karşıdan da girdim. Yine aynı şekilde yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar yapıp diğer tarafın birleştirmesini de gösteriyorum hemen sizlere. Yine köşe noktama geldim. Aynı şekilde buraya 2 zincirlik noktamı dikmeye başladım. Şöyle 2 tane diktim. Yine elime aldım. Ters yüzü bana bakacak. Bunun ters yüzü de içe bakacak. Her iki tarafta ters olacak şekilde birleştirmemi yapıyorum. İpim arkada. Buradan önden giriyorum. 2 zincirlik boşluğuma. Doğru noktaya girdiğinizden emin olun. Hemen birleştirmemi yapıyorum. Aynı noktaya tekrar şunu birazcık sıkacağım. Girdim. 1 ve 2. Ne yapıyorduk? Buradan birleştirmemiz düzgün olsun diye çaprazdan girdim. Bir önceki motifime ve öbür çaprazdan da tekrar yeni motifime dikiş atıyorum. Evet, bu şekilde. İlk sık iğnemin tepe noktasını buluyorum. Hemen şöyle bakacağım. Sanırım şu altta kalmış. Evet. İlk sık iğne olduğuna dikkat edin. Yoksa arada boşluk olur. Hemen bir sonraki sık iğnem. Ve 2 lobu birden almaya dikkat edin. Yoksa dikişiniz güzel durmayabilir. Yine aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum.
Evet, sıramın sonuna geldim. Şimdi son 2 zincirlik noktama da şöyle dikişimi yapıyorum. Sonuncuya 2 ya da 3 tane yapabilirsiniz. Ben 3 tane yapmayı tercih ediyorum, daha sağlam olması adına. Son dikiş noktamı. Şimdi burada artık motifimiz 3-3 olacağı için bu ipimi güzel bir şekilde, sağlam bir şekilde geriye götüreceğim. Çünkü gizleyeceğim geride. Sizler de istediğiniz gibi götürebilirsiniz. Ben şöyle sık iğnelerimin arasına batarak gizleyeceğim ipimi. Bu şekilde ipimi götürdüm. Şimdi ipimi kesiyorum. Hemen size bu işin mantığını anlatıyorum. Böyle 2-2 diktik. Çantamızın bir an yanlış mı yaptım diye düşündüm, dönmüş. Ütüleyince çok güzel duracak. Şimdi böyle toplandığına vesaire bakmayın. Ve içine siyah astar yapınca çok hoş duracak. Çantamızın mantığı bu şekilde. Çantamız sürekli 3-3-3-3 böyle yapacağız. Ekleye ekleye dike dike gideceğiz, bakın. Şöyle tutayım. Böyle. Sıra sıra ekledim. İpimi kestim. Bir sonraki sıraya geçtim. Hemen şöyle bir sonraki sıraya geçtim. 3 tane daha ekledim. Bir sonraki sıraya geçtim. 3 tane daha ekledim. Bu şekilde komple dikiyoruz. Sadece bu çantamızın ön ve arka yüzü ve tabanı olacak. Yani kenarlar için 3 sağ kenara 3 sol kenara toplamda 6 tane motifi bırakıyoruz, ayırıyoruz. Geri kalan motifleri bu şekilde 3-3 dikmeye devam ediyoruz. Bittikten sonra yan dikişleri de göstereceğim size. Şimdi bir tane daha göstermek istiyorum, kafanız karışmasın diye. Yani mantığımız bu şekilde. Sadece 6 tane motifi sağ ve sol kenar için bırakacağız. Çantamızın kenarı olarak. Çantamızın ön yüzü, arka yüzü ve tabanı bu şekilde tek sıra halinde dikilmiş olacak. Şimdi hemen size diğer motifi eklemeyi gösteriyorum. Şöyle ipimi tekrar az önce aldığım kadar, yine bir 50-60 santim kadar alıyorum. Ne yapıyorduk? Öncelikle ipimizi dikiş yapacağımız noktaya sabitliyorduk. Nereden başladım? Ben az önce bu noktadan başlamıştım. Yine aynı şekilde ipimi sabitleyerek aynı noktaya geliyorum. Şöyle bir saniye, aynen şu noktadan iğnemle ipimi sabitleyeceğim. Birkaç kez yürüteceğim için bir tık geriden başlıyorum. İpim biraz uzun olduğu için ipimi sabitleyip dikiş yapmaya başlayacağım noktaya kadar yürütüyorum. Video çekerken elime iğne batmasından korkuyorum. İnanın o kadar zor ki video çekerek yapmak bu işleri. Evet. Başlangıç noktama geldim. Şimdi tekrar eklemeyi nasıl yapıyorum? Şimdi bu benim başlangıç noktam. Çantamın ön yüzü, arka yüzü. Ne yapıyorduk? Arkadan dikiyorduk. Ön yüzü içeride kalacak. Hemen yeni bir motif aldım. Arka yüzün
ön yüzünü içeri bıraktım. Arka yüzünden dikiş yapacağım için arka yüzüyle hemen başlıyorum. Şöyle ipimi bir tık öne almam gerekiyor. Nasıl yapabilirim? Şöyle. Kafam karıştı. Hemen aynı şekilde bir motif alarak devam ettim. Yani dikişinizi sürekli önden arkaya yapın. Daha güzel duruyor. Normal bir dikiş olmasın lütfen. Çok basit durur. Evet. Şimdi bu noktaya, başlangıç noktama 3 tane dikiş yapıyorum ki sağlam olsun. Başlangıç ve bitiş noktalarım. Her köşeye yapabilirsiniz. 2 veya 3. Bu şekilde ekleme yaptım. Şimdi ne yapıyordum? İlk sık iğnemin tepe noktasını buluyorum. Karşıdaki ilk sık iğnemin de tepe noktasını bulup yine buradan karşıya geçtim. Yani dikişin mantığı bu şekilde arkadaşlar. Her motif bittiğinde yeni bir motif alıyoruz. Yine ön yüzü içeride kalacak şekilde böyle birleştiriyoruz. Tekrar birleştiriyoruz. Sonra tekrar bunu kaldırıp başa dönüyoruz. Yeni bir motif ekliyoruz. Bu şekilde toplamda 21 tane motifi bu şekilde birleştiriyoruz. Daha sonra size diğer aralardaki dikişleri göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi ben çantamın 21 tane motifini 3 3 3 birleştirdim. Şöyle çantamın ön, arka ve tabanı olmuş oldu. Şöyle katladığımız zaman çantamızın ön yüzü ve arka yüzü ve tabanı otomatikman birleşmiş oldu. Şimdi çantamızı enine birleştiriyoruz. Bir sırayı ben birleştirdim böyle. Yine aynı yöntemle, aynı şekilde. Sizinle birlikte kafanız karışmasın diye şöyle birlikte birleştireceğiz. Şimdi isterseniz ipinizi, iğnenizi iki parçada dikecek şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz tek parçada. Çünkü diktikçe ip biraz deforme oluyor. Koptuğu yerde birbirine bağlayarak dikmeye devam edebilirsiniz. Ben yine bir metreye yakın bir, belki biraz daha fazla ip aldım. Şimdi aynı şekilde şuradan başladım ben dikmeye. Bunu da yine aynı şekilde şuradan gösterdiğim yöntemle dikmeye devam edeceğim. Öncelikle ipime bir iki tane sabitleyeceğim. Şöyle. Alanım kısıtlı olduğu için ipimi biraz zor geçiriyorum. Çantamız da biraz büyük olduğu için alanda sıkıntı yaşıyorum. Ama yapımı da dikimi de oldukça basit. İpimi sabitledim. Şimdi enine sonuna kadar dikiş yapıyoruz. Bura biraz uzun olduğu için ipinizi ya uzun yapın ya da herhangi bir yerde tekrar ekleme yaparsınız. Sıkıntı olmayacaktır. Yine önden girdim, arkadan çıktım. İlk başlangıçta ne yapıyorduk? 3 defa aynı noktaya ipimizi dikiyorduk. 1 2 ve 3. Yine aynı şekilde ilk sık iğnemin 2 lobunu birden alıp karşıdan da ilk sık iğnemin 2 lobunu birden alıp aynı yöntemle dikmeye başlıyorum. Yani aslında hep aynı dikiş yöntemiyle, sadece şu birleştirme kısmında göstermem gereken şeyler var size. Şimdi birleştirme yerine kadar dikip hemen geliyorum. Şimdi ortayı birleştirme kısmına geldim. Şurada ilmek, köşelerde ilmek bırakmamaya gayret edin lütfen. Bakın
bu noktalar biraz zorlayıcı. Dördünü birden birleştirdiğimiz zaman bakın burada kalmazsa birleştirmeniz muhteşem olacaktır. Şöyle aldım. Son bir taneyi kaçırmayın. Çünkü belli belirsiz bir ilmek olduğu için şöyle sonuncumu da yaptım. Hemen burada nasıl bir işlem yapıyorum sizlere gösteriyorum. Çapraz yapacağız. İlk başta ipim arkada olduğu için önüme ilk gelen 2 zincirlik noktama girdim. Hemen karşı çaprazındaki 2 zincirlik noktama girdim. Bu şekilde yaptım. Şimdi ilk girdikten sonra 3 tane dikiş atacağız buraya. Çapraz bir şekilde. Bir. Gösterdiğim yöntemle yaparsanız ilk sırada biraz kayıyor çünkü sıralar. Bu çaprazlamayla yaparsanız ve birazcık da ipinizi böyle sıkarsanız eşit gelecektir noktalarınız. Ve harika bir bitiş olacaktır. Ben 3 bu çaprazı atıyorum. 3 oldu. Şimdi bir de şu çaprazı atacağım. Hemen sağımdakinden girdim. 2 zincirlik noktayı bulmaya dikkat edin. Hemen şurada. Karşıya. Burada biraz evet sıkıntılı, zorluyor. Çok fazla dikiş yaptığımız için diğer kısımda da hemen 2 zincirlik noktamı buldum. 3 defa da ilk girdiğim dikişi saymıyorum. 3 defa da buradan gireceğim. Şimdi ilk bir bu sayılıyor. İlk girdiğim sayılmıyor. Bir. Hafif sıkabilirsiniz. Ütüleyince istediğimiz forma gelecektir. Burada biraz zorluyor maalesef. Ben de zorlanıyorum çünkü. Çünkü çok fazla dikiş atmış oluyoruz. Hem öbür dikiş bölümünde hem burada. Çantamıza zarar vermeden güzel bir şekilde, dikkatli bir şekilde dikersek harika sonuç olur. 2 ve sonuncuyu atacağım. 3. Bakın. 3 çapraz attım, 3 çapraz attım. Şimdi hemen buralara da dikkat edin lütfen. İlk ilmeğimi buldum. İlk sık iğne tepemi buldum. Hemen karşıdakini de buluyorum. Ve aynı yöntemle sıra sonuna kadar dikmeye devam ediyoruz. Atlamamaya dikkat edin. Bu şekilde sıra sonuna kadar dikmeye devam ediyoruz. Köşe noktalarımıza geldiğimizde çapraz 3 tane, buradan da çapraz 3 tane yapıp hemen size sonucu göstereyim. Bakın böyle harika bir dikiş çıkıyor ortaya. Kusursuz. Bu şekilde sıra sonuna kadar her iki burayı ve burayı her iki şeride de dikmeye devam ediyoruz. Ve sonra sadece kenarlarımız kalıyor. Kenarlarımızda yine ben aynı yöntemle şöyle diktim. Bakın. 3 tane motifi bu şekilde dikeyim. Burayı bitirdikten sonra kenarlarımızı nasıl diktiğimizde sizlere göstermiş olacağım. Evet arkadaşlar, çantamı komple diktim. Bu kenarını da diktim. Şimdi sizlerle beraber bu kenarını dikeceğiz. Hemen size söylediğim gibi 3 tane motifi gösterdiğim yöntemle dikerseniz kenarımızı oluşturmaya geçelim. Hemen kendime ufak bir alan açacağım. Yine çantamı iç dıştan şöyle ters yüzü bana bakacak şekilde
dikmeye devam ediyorum. Şimdi nasıl dikeceğiz? Hemen şöyle göstereyim. Bu kenarı buradan başlayıp aynı şekilde gösterdiğim gibi tek parça halinde dikiyoruz. Yine aynı yöntemle 2 zincirlik noktamdan 3 defa geçiyorum. 2 ve 3. Hemen ilk sık iğnemi aldım, karşıdan da aldım. Dikmeye aynı şekilde önceki gösterdiklerim gibi devam ediyorum. Bu şekilde yine birleştirme noktamıza kadar yapıp geliyorum. Evet, şimdi birleştirme noktamızdayım. Hemen yine aynı yöntemle, hiçbir farklılık yok. Aynı noktalardan geçiriyorum. 2 zincirlik noktalardan. Bunları birbirine eşit bir şekilde dikiyorum. Bakın, az önce burada gösterdiğimin aynısı, çapraz dikiyorum. Ama önemli olan nokta şeridimizin aynı hizada olması. Bunu da sıkıştırarak yapıyoruz. Şu an ışığım çok iyi olmadığı için biraz ağır yapıyorum. Ve malum siyah olduğu için. Sıkıştırıyoruz. Evet. Aynı şekilde yine ilk sık iğnemin tepesine girdim. Hemen karşısına denk gelenin tepesine girdim. Dikmeye devam ediyorum. Böylelikle çantamız bitmiş oluyor, ama sizlere belki kafanız karışır diye bu köşe noktasını da göstermek istiyorum. Çantamızın tabanla birleştirme noktasını. Çünkü burada 3 tane denk gelecek. Yine istediğimiz gibi dikebiliriz. Ben çapraz diktikten sonra 2 tane de buradan alacağım. Onu da gösterdikten sonra artık çantamızı bitireceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi tam köşe noktama geldim. Bakın, çantamın tam taban ve köşenin birleştiği noktaya geldim. Burada 3 tane köşe noktamız var. Buralar gibi 4 tane değil. Burada hemen ne yapıyorum? Yine aynı şekilde bakın. Aldım bunu. Bu çaprazdan geçirdim. Yine aynı şekilde 3 kere 1 2 ve 3. 3 kere aynı noktaya battım. Yine şura tek kaldı. Buradan da tam 2 zincirlik noktamı bulabilirsem, evet, şöyle aldım. Ya sağdakinden ya soldakinden çıkardım. Şimdi aldım. Yine bir kere de buradan geçirdim. Bu şekilde yaptım. 3 tane olmasının hiçbir farklılığı yok. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Yine buraya geldiğimizde yine 3 kere aynı noktadan çapraz dikip tekrar buradan geliyoruz. Yine sıra sonuna kadar dikmeye devam ediyoruz. Hemen bittikten sonra çantamızın arka yüzü bu. Temiz olan kısım içte kalacak. Ben buharla güzel bir şekilde her noktasını tersten ütülüyorum. Hemen ütüleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, çantamı dikiş yaptığım yerden buharla güzelce ütüledikten sonra çantamın iç yüzünü çevirdim. Çünkü temiz kısmımız içeride kalmıştı. Çevirdikten sonra bakın, çantamızın tabanı, yanları
Bu şekilde. Hemen çantamızın sapına geçiyorum. Çanta sapım elimde olmadığı için dikemedim. Bu benim önce yaptığım çantam. Elimde çanta sapım yoktu. O yüzden dikişini sizlere gösteremedim ama çanta malzemeleri, aksesuarları satan bir dükkana giderseniz böyle gösterirseniz sizlere yardımcı olacaklardır. Yine siyah kağıt iple motifimin biri sağında biri solunda olacak şekilde ölçmenize gerek yok. Aynı noktaya denk getirebilirseniz güzel olur. Kağıt iple çapraz bir şekilde 2 ya da 3 kere aynı noktaya batarak sağlamlaştırdım güzel bir şekilde. Hemen yan çanta çapraz askımı gösteriyorum. Onu da yine kağıt iple yine kolay bir şekilde motifime sabitledim. Böyle sağlam bir şekilde. Çıkmalı bir çanta sapı bu. Çantamız çok güzel oldu. Ben çok sevdim. Yazın kullanıma çok uygun. Plajda kullanıma çok uygun. Oldukça geniş bir haznesi var. Bakın astarımız. Astarımı da yine sıfır bir şekilde yaptım. Astar videomda videolarım arasında karıştırırsanız bulursunuz. Astarlama videomdaki örnekle birebir aynı yaptım. Hepimizin ellerine sağlık. Çok güzel bir çanta oldu. Sizler de bu modeli yaptıktan sonra Instagram'dan beni etiketleyerek paylaşırsanız ben de sizleri hikayeme ekleyebilirim arkadaşlar. Emeğime destek olmak için kanalıma abone olursanız bu postun altına değerli yorumlarınızı gönderirseniz, beğenilerinizi gönderirseniz çok sevinirim. Yine başka bir modelde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum.